Yurt dışında yaşamak birey olarak seni nasıl değiştirdi? Tek başıma neler yapabileceğimi gördüm. Neler başarabileceğimi fark ettim. Çünkü benim için aslında gerçekten bir hayaldi mühendislik üzerine master yapmak ve üzerine İngilizce üzerine master yapmak bir hayaldi. Fark ettim ki insan isteyince her şeyi başarabiliyormuş. Ailem olmadan, sevdiklerim olmadan bir şeyler başarmak beni daha olgunlaştırdı diyebilirim. Yasemin hoş geldin. Hoş bulduk. İki Nokta Göçenler adlı programın 4. konusun. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Şimdi seninle Avustralya'da master yapmayı konuşacağız ve bu konu özelinde senin hikayenle ilgili de konuşacağız. Ama normalde programa standart soruyla başlıyorum. Bugün biraz farklı bir soruyla başlamak istiyorum. Avustralya'ya geldiğinde yaptığın en zor iş neydi? Açıkça bunu söyleyebilir misin? Ve şu an ne yaptığını söyleyebilir misin? AVM'nin tuvaletinde temizlik yaparak para kazandım. Şimdi ne yapıyorsun? Şu anda mühendis olarak çalışıyorum. Tebrik ederim. Şimdi başlayabiliriz normal sorulara. Seni tanımak için bize biraz kendinden ve Türkiye'deki Yasemin'den bahseder misin? Ben Karabük Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliğinden mezun oldum. 2019 yılında mezun oldum. Üniversite 3'teyken Work and Travel programıyla Amerika'ya gittim. Burada aslında ilk adımımı atmış oldum yurt dışına. Daha sonra oradayken zaten kararımı biraz vermiş gibi oldum. Mezun olur olmaz hep yurt dışı hayalim vardı. Mezun olduktan sonra da direkt dil okullarına baktım. Çünkü başka bir seçeneğim yoktu ilk başta. Hedefimde bazı ülkeler vardı. Bu ülkeler arasında da Avustralya bana en sıcak geleniydi. Bu yüzden direkt mezun olduktan sonra Avustralya'ya geldim. Peki Work and Travel'dan Türkiye'ye döndün. Ne kadar zaman sonra Avustralya'ya göç etmeye karar verdin ve seni bu Avustralya'ya göç etme kararına iten sebepler genel anlamda neydi? Hedeflerimde vardı bir yüksek yerlere ve global bir şirkette çalışmak ve fark ettim ki İngilizcem bunun için hiç yeterli değildi. Work and Travel programı bittikten sonra staj yapmamız gerekiyordu. Çok fazla sınıf ayrımı olduğunu fark ettim Türkiye'de. Denemek istedim. Acaba bu her yerde mi böyle yoksa sadece bizim ülkemizde mi bu sınıf ayrımı çok fazla? O dönem Avustralya'da çok büyük bir indirim vardı dil okulunda açıkçası. Hatta annemlerin hiç haberi yok. Sadece anneannemi aradım ve dedim ki anneanne böyle böyle bir şey var. Ben dedim gitmek istiyorum. Anneannemin lafını hiç unutmam yani. Hemen dedi direkt dedi kabul et dedi. Ben dedi annenle konuşurum. Hiç sıkıntı yapma dedi. Tamam dedim. Direkt hiç daha annemin haberi yok. Parayı yatırdım ilk parasını. Öylelikle direkt Avustralya kapısı açılmış oldu. Sınıf ayrımcılığı dedin arada. O sınıf ayrımcılığından kastın iş yerindeki hiyerarşik yapıdan mı bahsediyoruz? Yok, o tam olarak öyle değil aslında. Amerika'da ben bir pizza restoranında garson olarak çalışıyordum. İstesem arabamı da alabilirdim oradayken. Deli gibi gezdim, istediğim kıyafetleri alabildim. Her şeyi alabildiğimi fark ettim bu mesleği yaparken. Fakat Türkiye'de bu imkanı maalesef göremedim. Yani bir restoranda çalışan bir insanla bir mühendis olarak çalışan insan arasında maalesef çok büyük bir sınıf ayrımı olduğunu Anladım. fark ettiğim için bundan da çok rahatsızlık duyuyordum açıkçası. O yüzden Hangi olay sana ben artık Türkiye'de kalamayacağım dedirtti? Bardağı taşıran son damlayı hatırlıyor musun Türkiye'deyken? Bir şey yaşadın mı ve ondan sonra gidiyorum ben dedin mi? Var mı öyle bir olayın? tam olarak spesifik olarak yoktu çünkü Türkiye'de gerçekten mezun olur olmaz direkt zaten aklımda yurt dışı vardı. Sadece şunu söyleyebilirim. Buraya ilk geldiğimde aslında çok acemiydim zaten. Hiçbir şey bilmeden geldim gerçekten. Hani kafamda şu vardı sadece açıkçası. 6 ayda dili hallederim, Türkiye'ye dönerim. İstediğim bir şirkette direkt işe başlarım diye düşünüyordum. Fakat buraya geliş sadece 6 aymış ya. Yani hiç öyle olmuyormuş. Peki buraya nasıl geldiğinden biraz bahseder misin? Hangi vize türüyle geldin? Vizenin süresi ne kadardı gibi detaylar. Nasıl geldin? Doğukan arkadaşım sayesinde geldim buraya ilk başta. Dil okuluyla geldim. 4 aylık dil okuluyla geldim aslında. Çok kısa bir dil okulu programıydı benimkisi. Sonra hani dedim ki oraya gidince uzatırız. Zaten daha 2. ayında dedim ki ne yapacağım ben? Vizem bitiyor. Yani 2019'da mı geldin, 2020'de mi? Hangi yıl geldin buraya? 2019'un Ekim sonunda geldim ben buraya. Tamam. Yani aslında 2019'un sonu yani 4 ay tam Ocak ayındayken de vizeye başvurdum tekrardan. Anladım. O zaman Ocak, bir Şubat ayında. çalışma izni var mıydı? Şu anda 24 saat öğrencilere çalışma hakkı. Benim dönemimdeyken sadece 20 saat çalışma iznimiz vardı. Peki Avustralya'ya geldiğinde
daha önce 4 ay, 3 ay, 4 ay Amerika'da kalmıştın ama Hı hı. yine de bir dil bariyerin vardı herhalde. Evet. Bunu Avustralya'da nasıl aşabildin? O İngilizce öğrenme sürecin burada nasıl ilerledi? Biz hiçbir zaman aynı eve çıkmak istemedik. Yani aynı eve derken sadece ikimizin yaşadığı. Çünkü amacımız burada gerçekten hem buranın kültürünü tanımak, hem buradaki insanları tanımak, hem de buranın aksanını anlayabilmekti. Bu yüzden hep paylaşımlı odalar baktık. Buranın vatandaşı olan insanlarla kalmayı hedefledik. Yani onlarla aynı evi paylaşıp İngilizceyi geliştirmeyi, onların aksanını anlamayı, onların kültürünü anlamak için. Ve bunun çok katkısı olduğunu düşünüyorum bence İngilizceyi geliştirmede ve bir ülkenin kültürünü tanımada. Büyük bir evde kalıyorduk biz ve bu evde bir İngiliz vardı, 2 Yeni Zelandalı vardı, bir Singapur, bir İsviçreli vardı, bir de 2 Türk biz vardık. Çok iyi. Ve ev gerçekten parti ortamı gibiydi yani. Covid'de hakikaten benim galiba herkesin aksine benim için en güzel zamandı diyebilirim Avustralya'da. Çünkü gerçekten İngilizceyi de orada öğrendim. Her gün bize bir kelime öğretiyorlardı. Onların hepsi İngilizce biliyordu. Evet, hepsinin ana diliydi. Sizin öğrenme sürecinize yardımcı olmak Evet, istiyorlardı. aynen öyle. Ne kadar tatlı, çok Gerçekten güzel. öyle. Yani dil bariyeri varken, dil öğrenmeye çalışırken, bir de buradaki kültürle alakalı, buradaki kültürel farklılıklarla alakalı sorun yaşadın mı? Buradaki kültüre nasıl adapte oldun? Tabii ki de çok fazla farklılıklar var. Yani mesela kahvaltıyı seven insanlarız ya. Çay ya, çay yani bir de Karadeniz insanı olarak. Türk kahvesi cezvesi vardır ya bizde hani. Ben o cezvede biz de hani yumurta haşlarız aynı zamanda değil mi? Ben o cezveyle ilk yumurta haşladığımda bana şoka girdiler. Yasemin ne yapıyorsun falan diye böyle. Yemek kültürü olarak farklılık vardı ya. Hani ilk başta buranın yemek kültürüne hemen alışamadım diyebilirim. Asya mutfağının çok yoğun olduğu bir ülke Avustralya. Galiba o mutfağa alışmak benim için biraz ilk başta zaman aldı. Sonuç olarak bu ülkeye gelmemizin amacı da buranın kültürünü daha iyi tanımak olduğu için her şeyi denedim bu kültürü anlayabilmek için. Ve konuşma dili tabii ki de aksanları çok büyük bir benim için şeydi ya. Türkiye'de de bir dil okuluna da gitsek hep Amerikan aksanıyla İngilizce öğretiliyor. Kaldı ki Avustralya hani İngiliz aksanı diye geçiyor ama pek İngiliz aksanı da değil. Buranın aksanı çok farklı bir aksan yani. Aussie yani aksanı bence buranın en büyük şey diye bence yani. Peki bu dil Doğru. bariyeriyle uğraşırken, kültüre adapte olmaya çalışırken bir de çalışman gerekiyordu sonuçta burada. İlk iş bulma sürecin nasıl gerçekleşti? Covid'e de denk geldin. Evet. Covid süresinde senin vizen de bitiyordu. Yani hem çok geçici bir süre için gelmiştin ve ilk işini nasıl buldun, vizeni nasıl uzattın, o süreci bir anlatabilir misin? Avustralya'ya gelir gelmez Facebook'ta dedim illaki dedim Türk sayfaları vardır dedim. O kadar hiçbir şey bilmiyordum ki bu ülke hakkında gerçekten. Çünkü gerçekten bir valiz hazırlayıp geldim. Yani nasıl olsa 6 ay sonra döneceğim şeyle. Hani 6 ayda İngilizceyi öğreneceğiz ya. Sonra direkt Facebook'ta sayfaları araştırmaya başlarken orada bir sayfaya denk geldim. Daha çok kadınların olduğu bir sayfaydı. Melbourne'da yaşayan Türk kadınlarının. Ve oraya yazdım. Şu anda aktif olarak iş arıyorum. Evlerinizde temizliğe ihtiyacınız varsa ya da hani restoranda, hep restoranın içinde büyüdüm zaten. Ve oradan direkt bana bir sürü mesaj geldi. Bir Türk restorantıyla ilk başta başladım. Tekrardan mesajlara dönünce de temizlik işi denk geldi. Ve bu işte de gerçekten patronumuz çok mükemmel bir insandı ve çok yardımseverdi. Güzel para kazandım o işte. Ben şunu söyledim hep kendime. Ben ne için buradayım, ne yapmak istiyorum? O zaman şu an bu işi yapıyorsam bu işe saygı duymak zorundayım. Çünkü bu iş sayesinde şu an buradayım. Hiçbir zaman ay ben temizlik yapıyorum demedim. Tam tersi ben şu an temizlik yapıyorum ve çok güzel paramı kazanıyorum ve şu an Avustralya'da yaşıyorum dedim. Uzun süre temizlik yaptın. Evet, Çünkü uzun iyi süre para oldu. kazandırıyordu. Evet, iyi para Peki kazandırıyordu. o iyi paraya ihtiyacın vardı çünkü Vizemi uzatmam gerekiyordu ilk başta. evet. Sertifika programıyla uzatmak istedim. Sertifika programları genelde haftada 1 ya da 2 gün oluyor. Sertifika programıyla uzattıktan sonra biraz daha çalışmaya daha fazla vaktim kaldı aslında. Covid olunca da tabii ki de bizim işlerimiz de düştü. İlk 2 ay herhalde yanlış hatırlamıyorsam hiç çalışmadığım bir dönem oldu. Daha sonra ama temizlik olunca işte bize daha fazla iş gelmeye başladı. Covid temizliği işi gelmeye başladı. Türkiye'ye baktığımda Türkiye gerçekten çok zor ve kötü bir durumdaydı. Zaten normalde de baktığımızda Avustralya bence Covid döneminde en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Ve bunu da görünce şöyle bir dönüp dedim ki ben galiba yani bir yılla hemen hemen yakın olacaktı. Şu an dedim Türkiye'ye dönmek bence çok mantıklı olmaz. Benim bir şeyler yapıp bu ülkede kalıp
kariyerime bu ülkede devam etmem gerekiyor dedim. Kararı verdikten sonra da savaşmaya başladım. Bu süreçte mi, tam bu noktada mı master yapmaya karar verdin? Evet, tam bu noktada karar verdim. Mühendislik alanında Aynen master öyle. yapmaya karar verdin. Bize biraz o süreci anlatabilir misin? Yani master'a karar verdin ama master'a burada kabul edilme süreci nasıl? Avustralya'da hala aynı mı? Oh, zorlu bir süreçti. Birincisi çok korkuyordum. Çünkü hiç daha önce İngilizce eğitim almadım. Yani akademik İngilizce olarak eğitim almadım. Kendi bölümümü de Türkçe okudum. Çünkü bu ülkede kalabilmemin tek şartı master'dan geçiyordu o zaman. Partnerimle geldiğim için kim master yapıyorsa onun partneri, eşi full time çalışma vizesine sahip Burada oluyor. partneri eşi diye ayırdığın için sormak istiyorum. Evet. Herhangi bir nikah şartı Yok. istemiyor. Hayır, istemiyor. Biz evli değiliz. Nişanlandık Avustralya'da. Daha yeni. Burada 6 ay kaldıktan sonra bir başvuru yapıyorsunuz Avustralya hükümeti gibi bir şeye. Orada sertifika alıyorsunuz yani. Çünkü birimizin full time çalışması lazım. Ekonomik açıdan. Hem ekonomik açıdan hem de buranın vatandaşlığını alabilmek için, oturum vizesini, kalıcı oturum alabilmek için ilk başta. Bana direkt partnerim çok büyük destek oldu. Dedi ki ben senin sonuna kadar arkandayım. Bence master sana yakışır dedi. Hani ilk başta mühendislik işi bulmasam da dedi. Bir başka işlerde çalışmaya devam ederim dedi. Ama dedi bence sen master yapmalısın dedi. Ben de tamam o zaman dedim başlayalım. Okulları araştırmaya başladık ama hiçbir şey bilmiyoruz yani ne yapacağımı da bilmiyorum. Zaten İngilizce sınavı dediler ilk başta. Zaten 6,5 almam gerekiyordu. Yok, aynen 6,5 almam gerekiyordu. IELTS'ten mi 6,5? IELTS'ten de 6,5, PT'den de 6,5. PT Yani ne? Ben Avustralya'ya gelince duydum, o yüzden soruyorum. PT de aslında IELTS gibi bir İngilizce sınavı ama Avustralya'da biraz daha popüler. Aslında şu an hemen hemen çoğu ülkede geçerli PT sınavı da. Ama Avustralya'da biraz daha popüler. Çünkü neden? PT sınavı IELTS gibi bir insanla birebir mülakata girmiyorsun, bilgisayarla giriyorsun. Bunun da işte bölmeleri var. İşte speaking, listening, writing, reading gibi template'leri var. Buna biraz çalışırsan PT sınavına. PT'nin bir writing template'i vardı. Elime yazmıştım o template'i ezberleyebilmek için. Hem mob atıyordum o sıra temizlikte hem de bir yandan o writing'i ezberliyordum. Yani öylelikle girdim. 6 aldım ben bu arada. 6,5 alamadım. Okul dedi ki önüne dil okulu koyabiliriz 10 hafta istersen. Neden 6,5 alamadım diye çok yıprattım kendimi ilk başta ama sonra iyi ki dedim ilk başta dil okulunu almışım. Çünkü okulun dil okulu çok ayrı bir şey. O direkt seni akademiye yönlendiriyor. Yani normal dil okulu gibi değil. Hangi okul? University of South Australia. Diğer belgeler? Burada mühendisi direkt master yapabilmek için kanıtlaman gerekmiyor. Yani şöyle sen belgelerini okula başvuru için yüklüyorsun. Gerekli belgeleri işte transkriptin, diploman, vize türün. Ondan sonra okul onaylayıp onaylamayacağını sana bildiriyor. Hatta bir ajansla çalıştım bu süreçte. Ajansa aslında ben bütün belgelerimi gönderdim. O ajans okula iletişime geçti. Daha sonra okuldan onay geldi. Peki bu master yapmak Avustralya'da işin ekonomik tarafı çok ciddi, çok büyük sorun. Sen ne kadar ödedin? İndirimli hali neydi? İndirimsiz hali neydi? 2 yılı $70,000'dı yanlış hatırlamıyorum. Yıllık 35.000 dolar. Şu anda da benzer fiyatlar. Evet. Daha sonra da %15 bir indirim aldım. International indirimi teşekkür ediyorum kendilerine. Peki yani çok zordu mutlaka ve partnerinin çalışması da yetmiyordu belki. Evet. Sen master yaparken burada çalıştın mı? Korktum ilk başta master programına başlarken. Çünkü gerçekten İngilizce bariyeri bence burada biraz devreye girdi diyebilirim. Korktuğum için de ilk başta hemen çalışmaya cesaret edemedim. Baktım ilk dönem bir şekilde oldu. Dedim ki ben yapabilirim bence dedim. Yani olur bence dedim. Bu arada master'a da başka bir şehre taşındım. Melbourne'daydım ilk başta. Daha sonra Adelaide'e geldim master için. İlk başta Adelaide'e geldiğimde biraz hayal kırıklığına uğradım diyebilirim Melbourne'la kıyasla. Çünkü Melbourne çok büyük bir şehir ve international öğrencilere çok alışkın bir şehir. Adelaide benim geldiğim ilk dönemde bu kadar çok international öğrenci yoktu. Burası küçük bir şehir ve kırsal diye geçiyor zaten. İlk başta online başvurular yapıyorum her yere. Red alıyorum. Bu sefer psikolojim de bozuldu açıkçası. Diyorum ki hani ben Melbourne'da yaşadım. Şu an master yapıyorum. Hani nasıl bana hala red geliyor? Hani acaba diyorum ben kendimi geliştiremedim mi? Ama dedim ki hayır bununla hiç alakası yok. Hiç yılmadım. Dedim okey o zaman elden CV vermeye gideceğim. Yani nereye başvurduysam oraya da elden CV vermeye devam ettim. Ne tür işler arıyordun? Her işe başvurdum aslında. Yani buradaki alışveriş merkezlerine de başvurdum. Hospitality işler. Hospitality daha çok aynen.
ben ilk başta. Zaten kahve aşığı bir insan olarak bu ülkenin kahvesini içtikten sonra gerçekten bence başka ülkede kahve herhalde zor ya. Latte artları falan nasıl yapıyorlar böyle, hani yani o kadar güzel geliyordu ki hep diyordum böyle, ya ben de barista olarak çalışmak istiyorum bir gün. Başvurdum. Hiç deneyimim yok. Kahve yapmayı falan hiç bilmiyorum. Bir günlük bir kurs buldum. Birazcık öğrendim falan. Sonra başvurdum. Bir yerden dönüş aldım. Ve orası beni kabul etti. Ondan sonra benim serüvenim başlamış oldu okurken. Eğitimi etkiledi mi orada çalışman? Yoksa iki tarafı da böyle dengeli bir şekilde götürebildin mi? Uzattın mı okulu mesela? Yok. Uzatmadım. Bir tek şunu fark ettim ilk başta aslında. Ya biz Türkiye'de çok rahatmışız dedim. Çünkü çalışmak zorundasın. Burada ayaklarının üstünde durmak zorundasın. 24 saat çalışıyordun. Ha, 24 saat miydi? Covid'den sonra Avustralya bir şey değiştirdi. Dedi ki öğrencilere full time çalışabilirsiniz dedi. Bir yasa getirdi, bir yıl. Tam da benim master'a başlamışıma denk geldi aslında. Full time çalıştın yani. Evet, o süre full time Vay, çalıştım. 38 saat haftada Evet. çalıştın. Master devam ederken bir yıl boyunca. Yaptım. Yaptım ve başardım. Şimdi geri dönüp baktığında nasıl yapmışım, ne kadar zormuş. Şu an zor geliyor mu mesela? Geliyor, çok geliyor. Bu zorlu süreçten sonra hem çalışıp hem master'ı bitirdin. Tebrikler Evet, ve teşekkür ederim. bundan sonra iş bulma süreci nasıl oldu? Ve kendi alanında, mühendislik alanında bir kadın mühendis olarak burada iş buldun. Buranın çok güzel bir şeyi var. Graduate position diye. Ve bu çok güzel bir şey. Mesela bu Türkiye'de yok. Yani nasıl bu graduate mesleğinde yeni mezun insanları işe alım. Yani yeni mezun olduğunu farkında şirketler ve yetiştirecek insan istiyorlar zaten. Benim hedefim hep belliydi. Ben hatchback engineer olmak istiyorum. Ve bu alandaki bütün şirketlere gittim. Orada biriyle tanıştım. CV'mi verdim. Kartını istedim. Kartını aldıktan sonra direkt ertesi gün mail attım. Hem CV'mi hem buradan mezun transkriptimi attım. Hem üniversiteden mezun İngilizce transkriptimi attım. Cover letter'ımı attım. Her şeyi attım. Yaklaşık 2,5 ay sonra falan geri dönüş aldım. Ve sonra başladım. Ya süper. Hiç dil bilmeden yaşamaya başladın, çalışmaya başladın, master yaptın. Sen bu süreçleri bugün düşündüğünde yurt dışında yaşamak birey olarak seni nasıl değiştirdi? Tek başıma neler yapabileceğimi gördüm. Neler başarabileceğimi fark ettim. Çünkü benim için aslında gerçekten bir hayaldi mühendislik üzerine master yapmak ve üzerine İngilizce üzerine master yapmak. Bir hayaldi. Fark ettim ki insan isteyince her şeyi başarabiliyormuş. Burada tek başıma gelip, yani tek başıma derken yani partnerimle geldim ama hani tek başıma zorluklardan geçmek, ailem olmadan, sevdiklerim olmadan bir şeyler başarmak beni daha olgunlaştırdı diyebilirim. Bu zorlu sürecin içerisinde hiç bir an keşke Avustralya'ya gelmeseydim dediğin oldu mu? Zaman zaman oldu tabii ki ya. Annem de kariyer hedefinde ilerlerken bir bungalov evleri yapmaya karar vermişti. Ve o süreçte çok zorlanmıştı. Çünkü ilk başta inşaat biraz ters ilerledi falan. Keşke şu an annemin yanında olsaydım. Beraber daha kolay atlatırdık dediğim bir süreçti. Hem sevdiklerimizden ayrı kalmak zaten çok zor. Bir de üzerine bir evcil hayvanınız varsa onu da çok özlüyorsunuz burada. Getiremedin. Getiremedim. Yürüyüş çok yapan bir insanım ve her yürüyüş yaptığımda hep böyle onu hayal ettim. Avustralya'daki hikayeni konuştuk. Evet. Ben şimdi biraz Türkiye ile ilgili sorular sormak istiyorum. Göçmen biri olarak sana. Öncelikle şunu merak ediyorum. Türkiye'de mühendis veya mühendis adayı olan kadınlar için senden bir şeyler duymak istiyorum. Onlar için neler söyleyebilirsin? Kadın mühendis olarak çok azız. Daha fazla olmalıyız ya. Kadın isterse her mesleği yapabilir ve bu yüzden zaten ben de mühendisliği seçtim. Korkmasınlar ve her zaman hedeflerini daha da yükseltmeye hedeflesinler bence. Peki sen bir kadın mühendis olarak Avustralya'da ailenden, arkadaşlarından, sevdiklerinden uzakta olma hissiyle nasıl başa çıkıyorsun? Yani alıştım galiba. Tabii ki de ailem halen daha söylüyorlar. Yasemin çok uzaktasın, hele ablam. Çok Bir kardeşim vardı zaten. Bu ülkeye alıştım. Yani şu an 5. yılımı doldurmak üzereyim. Bu ülkede master'ımı tamamladım. İlk işimi şu an bu ülkede buldum. Ve şu anda daha çok yeniyim kariyer hedeflerime ulaşabilmek için. Daha en alt adımdayım aslında. O yüzden de aileme de hep şunu söylüyorum. Benim hedeflediğim bir yer var. O yere gelene kadar bu ülkede kalmak istiyorum. Bu yüzden de bunu bence çok fazla birbirimize sorun haline getirmemeye çalışalım mümkün olduğunca.
Birbirimize daha çok destek verelim. Ama onlar da zaten bunu farkındalar ve artık zaten biraz da Türkiye'nin ekonomisinin daha kötüye gittiğini gördükleri için maalesef onlar da zaten artık bana dönme diyorlar. Peki ailenle, sevdiklerinle, arkadaşlarınla iletişimdesin. Onun dışında Türkiye'deki gündemi takip ediyor musun düzenli olarak? Geçen yıla kadar ediyordum. Geçen yıl ne oldu? Geçen yıl işte son seçimler oldu. Sesini niye kısıyorsun? Hiçbir kimse diyemez ki ben Türkiye'den tamamen uzaklaştım, hiçbir şeyine bak. Yani bilmiyorum, bu bana çok inandırıcı gelmez. Ama bir süre sonra şu noktada dedim ki kendime, Yasemin durmalısın. Önceden çok kızardım çünkü benim çok fazla akrabam var Almanya'da yaşayan. Devamlı bizim ülkemiz hakkında söz sahibi oluyorlardı. Ve bundan çok rahatsızlık duyuyordum. Neden başka ülkede yaşayan insan, yani Türk de olsak hepimiz, başka ülkede yaşıyorsak bence şu anda çok da fazla yorumda bulunmayı doğru bulmuyorum artık. Ailemle, zaten sevdiklerimle devamlı görüşüyorum ama artık Türkiye gündemini çok fazla takip etmiyorum. Peki en çok neyi özlüyorsun? Aileni, sevdiklerini, tüylü dostunu dışarıda bırakalım. Onları zaten özlüyorsun ama onun dışında Türkiye'deki hayatında en çok özlediğin şey ne? Bir masanın başına geçip sabahlara kadar eğlendiğimiz davullu zurnalı, böyle darbukalı falan sazlı sözlü müzikli eğlencelerimizi özlüyorum. Kahvaltılarımızı çok özlüyorum. O böyle pazar kahvaltıları, böyle saatlerce süren o pazar kahvaltılarını çok özlüyorum. Peki bir gün tekrar Türkiye'de yaşamayı hayal ediyor musun? Tekrardan Türkiye'ye adapte olmam biraz benim için çok zor olur. Çünkü çok fazla artık bir fark var arada. Çok zor bir şey olmadıkça geri dönüş yapacağımı düşünmüyorum. Ama hayalimde biraz daha Türkiye'ye yakınlaşmak var diyeyim. Hı. Tam güzel denk geldi. Ben de tam gelecek planlarına ilgili soru soracaktım. Gelecek planların ne? Burada mı yaşamayı düşünüyorsun uzun süre ya da burada kalmayı mı düşünüyorsun? Ya da diğer plan ne? Yani bu ülkeyi çok seviyorum açıkçası. Doğasıyla bu ülke muhteşem bir yer. Her bir eyaleti farklı güzellikte. Fakat ileride de bir çocuk istiyorum yani. İstediğim için de biraz daha aileme yakınlaşmak istiyorum açıkçası. Çok uzaktayım ve çok özlüyorum onları. Uzun vadede Avustralya vatandaşlığını aldıktan sonra belki bir Avrupa'da bir şehri deneyebilirim. Ama olmayabilir. Bilemiyorum. Senin göç öykünle ilgili ya da Avustralya'da master yapmakla ilgili eksik bıraktığımız bazı noktalar olmuş olabilir bu sohbette. Benim sormadığım sorular olabilir. Bununla ilgili izleyicilerden gelecek sorulara cevap vermek ister misin? Bir soru cevap videosu yapmak ister misin? Tabii ki de bütün soruları elimden geldiğince cevaplamayı isterim. Eğer bir insana yardımım dokunabilecekse ne mutlu bana. Burada master yapmayla alakalı korktukları şeyler varsa ya da işte bununla alakalı daha fazla hani soru sormak isterlerse bu güzel olabilir. Ya da eğitim sistemiyle alakalı hani biraz daha. Ben Türkiye'de master yapmadım. O yüzden çok fazla bir karşılaştırma yapamayabilirim. Ama en azından buradaki eğitim sistemini biraz daha detaylı anlatabilirim eğer isterlerse. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Çok teşekkürler konuk olduğun Ben için. teşekkür ederim. Programımız bu soruyla beraber bitti ama son bir şey var. Kamerayı kapatıp gelip seni öpeceğim. Tamam o zaman. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gündü bence. Benim en çok hoşuma giden şey aslında bu ülkede kadının her mesleği yapıyor olabilmesiydi. Bir kadın inşaatta da inşaatçı olarak çalışabiliyordu. Yol yapımında da bir kadın görebiliyoruz. Bir mühendislikte de görebiliyoruz. Mutfakta da görebiliyoruz. Her yerde kadın var. Kadın mesleği ve erkek mesleği diye bir ayrım var Türkiye'de. Ama bu ülkede böyle bir ayrım yok. Bu ülkede herkes eşit ve ben de bu yüzden bu ülkede yaşamaktan şu an çok gurur duyuyorum ve çok mutluyum.